Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle çok basit bir modelle şık keseler öreceğiz. Bu keseleri koku kesesi, minik cüzdan, içerisine koyacağınız minik hediyelerinizi taşıyacak bir kılıf, kulaklık kılıfı, çok amaçlı mini bir taşıyıcı olarak kullanabilirsiniz. Ben iki renk şu anda ördüm. Sizlere göstermek için rengarenk örüp çalışacağım. Benim kullanacağım kese ürünler yılbaşı temalı bir seri olacak. Bu videomuzda kesenin yapım aşamalarını detaylı olarak size anlatıyor olacağım. Yılbaşı temaları için öreceğim minik figürleri de bir sonraki videomda bulabileceksiniz. Bulamazsanız video açıklamasına yazarsanız detaylarla ilgili yardımcı olurum. Ürünü bir tanıyalım. Onun öncesinde kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açın ki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma üye olarak da kanal ayrıcalıklarından yararlanabiliyorsunuz. Sorularınız olursa yine yorumlara yazarsanız görür görmez ben dönüş yaparım. Şimdi şöyle örmüş olduğum bu kesede kullandığım ip ince kalınlıkta bir pamuklu ip içeriği. 2 milim tığ ile örüyorum ben. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Kullanacağınız ipe göre de tığınızı el ayarınıza göre seçebilirsiniz. Bir tane makasımız olacak. Yanınızda bir tane iğneniz bulunabilir. Kenar kısmında da simli bir ip kullandım. Şu şekilde göstereyim. Çok yakıştığını düşünüyorum bu ton renklere. İsterseniz şöyle bir ip de kullanabilirsiniz. Yine içerisinde sim giden pamuklu bir ip. Ya da farklı renklerle de kombinleyip hayal gücünüze göre şekillendirebilirsiniz elbette. Trabzanlarla çalışacağımız bir model. Şöyle nasıl bir kese onu göstermiş olayım. Taban kısmından başlayacağız. Döne döne öreceğiz. Ağız kısmına bir bağlama ipi çalışacağız. Kenarı çalışıp zaten bitireceğiz. Çok kısa sürede birçok tane örebileceksiniz. Toplu işlerinizde de değerlendirebilirsiniz. Kına, nişan gibi organizasyonlar için de mesela güzel bir alternatif. Krem tonlarında da örüldüğünde çok güzel duruyor. Ölçülerine de bakalım. Şöyle geniş kısmından aldığımda yaklaşık 10 santim. Uzunluğuna da bakalım. Kenar kısmıyla dahil. Şurada bitirirsek, şurayı taban olarak sayarsak 10 santim bir ölçüsü var. Hadi o halde malzemeleriniz ve siz hazırsanız örmeye başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz taban kısmını. Şöyle bir kilitliyorum ipimi. Zincire başlamadan önce. Yapacağımız bu tabanı birçok örgünüzde kullanabilirsiniz. Çanta tabanında kullanabilirsiniz. Amigurumi örüyorsanız bebek ayaklarında, ayak tabanlarında kullanabilirsiniz. Kenar kısımlarında örgünüzün zincir üzerine öreceğiniz örgülerde kullanabileceğiniz bir yöntem. Hemen başlayalım. Zincir çekiyorum. Toplamda 26 adet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 adet zincirimi çektim. Tığımın başına alıyorum. Üçüncüye sayıyorum. 1, 2, 3 geri saydım. Üçüncünün şöyle bakın zincirinizi yan çevirin hafif. Kesik çizgiler göreceksiniz. O kesik çizgiden alarak öreceğiz. Bakın şöyle çevirdiğinizde arkadaki oluşan çizgiler. Üçüncü zincirden aldım. Bir ördüm, ikisini ördüm, ikisini ördüm. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi aynı yere tekrar bir trabzan çalışıyorum üçlü olarak. 2 tane yapmış olduk. 6 tane dolduracağız buraya. Üçüncü, hep üçlü trabzan. Dördüncü, aynı yere çalışıyorum. Beşinci ve altıncı. Bakın aynı deliğe 3. zincire yan çevirince aldım ilmeğimi. Şuralardan göstereceğim şimdi. 6 tane çalışmış olduk içine. Şimdi tığımın başına tekrar doluyorum. Bakın bir sonrakine geçiyorum. Yan çevirdiğimde şöyle tığınızın kancasıyla da alabilirsiniz. Bakın. Bir tane trabzan çalışıyorum. Yan takinine geçiyorum. Şimdi birer tane çalışıyoruz. Hepsine birer tane üçlü trabzan yapacağız. Toplamda 22 adet olacak. Şimdi başa kadar 22 adet yapalım.
22 tane yaptım. Şöyle örgümü elimle düzeltiyorum. Şimdi bakın köşe dönüşüne geldik. Son bir tane zincirimiz kaldı. Onun da hemen yan tarafındaki çizgiden şöyle alacağım tığımın kancasıyla. Evet. Oraya da 6 tane üçlü trabzan yapacağız. Bir tanesini yaptım. Aynı yere ikinci, üçüncü, dördüncü. Bakın aynı deliğe çalışıyorum. Beşinci ve altıncı. Köşe dönüşümüzü bu şekilde yapmış olduk. Şu bizim başlangıç ipimiz. Şimdi bir sonraki bakın hemen yanındakinden çalışmaya başlayacağım. Onun öncesinde şöyle göstermek isterim. Yapmış olduğumuz işlemle çevirdiğinizde altta bir zincir görüntüsü bırakmış oldunuz. Şimdi zincirin diğer tarafındaki karşılığından çalışmaya başlayacağız. İlkinin hemen içerisinden tığımın kancasını sokuyorum. Bakın bu sefer her iki tarafını alıyoruz. Bu ipimi de arada yürüteceğim. Hemen buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın bir sonraki her iki kanadına da alın. Bakın şimdi tekini aldım. Yanındakini de alıyorum. İkisini birden alıyorum ve örüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Hepsine şimdi birer tane üçlü trabzan örüyoruz. Devam ediyoruz. Başa kadar ilerleyeceğiz. Toplamda 22 adet de bu tarafa, zincirin bu tarafına üçlü trabzan yapmış olacağız. Başa kadar tamamlayalım. Görüntüsünü ve hangi işlemi yaptığımızı size anlatıyor olacağım. Tamamladım. Şöyle örgümü düzeltiyorum. Bakın ortadaki birleşme yerinde herhangi bir pürüz yok. Tamamen pürüzsüz bir birleştirme yaptık ve herhangi bir açıklık yok. Gördünüz mü? Bir delik yok. Zincirin sağını solunu alarak yaparsak ortada genişleme olur. Benim gösterdiğim teknikle yaptığınızda çok güzel bir sonuç elde ediyor olacaksınız tabanlarda. Şu ipimi de içeride yürüttüm. Onu da hemen ucunu şöyle keselim. Şimdi kese için tabanımızı oluşturmuş olduk. Bir üst sıraya nasıl çıkacağız ve modeli nasıl kuracağız onu göstereceğim. Şimdi buraya 6 tane çalışmıştık. Şuradan sayalım. 2, 4, 6. Bakın şu bizim ilk ilmeğimiz. Onun içinden alarak öreceğiz. Tığımda ilmeğim var. Tığımı arkaya doğru gönderip ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve yukarıya yükseliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Birleştirdik. 4 zincirle yukarıya çıktık. Tığımın başına alıyorum ve aynı yere bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Şimdi biz bunu ilk V için kullanacağız. Tığımın başına doluyorum. 1, 2 tane ilmek atlıyorum. Üçüncüden bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Çok önemli burası. Nerelerde zincir çekeceğinizi takip edin lütfen. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere 1, 2'de ve 3'te çekerek bir üçlü trabzan oluşturuyorum. Bakın bir tane V yaptım. Tığımın başına doluyorum. 1, 2, üçüncüye bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3'te çekip bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şimdi V'lerimizi oluşturmaya başladık. Burada da bir ters V var. Şimdi V'yi kapattım. Yenisini yapacağım. Nasıl yapacağım? Tığımın başına alıyorum. 1, 2, üçüncüye bir tane üçlü trabzan. Araya bir zincir. Bir tane üçlü trabzan. Aynı yere. Bakın V yaptık. Şimdi ters V yapıyorum. 1, 2, üçüncüye bir tane üçlü trabzan. Araya bir zincir. Aynı yere bir üçlü trabzan V'yi yaptım.
Birkaç tane daha beraber ilerletelim. Şimdi ters V yapıyorum. Üçüncüden üçlü trabzan, bir zincir, V'yi oluşturuyoruz şu anda da. Aynı yere bir tane üçlü trabzan. Gördünüz mü? V'lerin arasında 2 tane ilmek atlayacağız. Ve üst tarafta zincir yok. Şimdi V'yi kapattığım için yeni bir V oluşturmak adına 2 tane atlayacağım. Üçüncüye bir tane üçlü trabzan. Araya zincirle aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum ve V'yi oluşturuyorum. Atlarken zincir yok. Aynı yere battığımızda zincir var. Tekrar yapalım. Yeni bir V oluşturacağım. Atlıyorum üçüncüye bir tane üçlü trabzan, araya bir zincir, aynı yere bir üçlü trabzan. V'yi kapattım, yeni V yapacağım. Üçüncüye üçlü trabzan, araya bir zincir, aynı yere bir üçlü trabzan. Kapattım. 2 tane atladım. Üçlü trabzan, araya bir zincir, aynı yere üçlü trabzan. Şimdi buradan dönüş yaparak başlangıç noktamıza kadar aynısını tekrar edeceğiz. Sayacağız. Dönüşlerde de aynı işlemi yapıyoruz. Değişen bir durum yok. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye yapıyoruz. Şimdi başa kadar ilerletelim. Bir üst sıraya nasıl çıkacağımızı göstereceğim. Şimdi başa kadar ilerlettim. V'yi kapattım. Burada bir tane ilmeğin bir de birleştirme yerim var. Şimdi başta 4 zincir çekmiştik. Alttan sayıyorum. 1, 2, üçüncüden tığımla ilmek alıp tığımdakinden geçiriyorum. 2 V'yi birbirine zincirsiz birleştirmiş oldum. Şimdi bu V'nin içinden ilmeğimi alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bakın nasıl yaptık. Tekrar yapalım. 1, 2, 3 zincir saydım. 1, 2, 3 zincir saydım. İlmeğimi aldım. Tığımdakinden geçirdim. V'nin içinden geniş boşluktan tığımı arkaya gönderip ilmek aldım. Yine tığımdakinden geçirdim. Ve birleştirmiş oldum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere bakın V'nin içinden geniş alandan bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi pürüzsüz bir şekilde yukarıya çıkmış olduk ve V'nin içinden bir V daha yapmış olduk. Şöyle görünüyordur. Şimdi bu sıradan sonra yapacağımız işlemler ters V'ler değil, normal yaptığımız V'lerin içerisinden V çıkarmak. Şimdi aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Bir V'yi kapattım. Diğerine geçiyorum. Tığımın başına aldım. Öbür V'nin tam ortasından üçlü trabzan, bir zincir, aynı yerden üçlü trabzan, V'yi kapattım. Bir sonraki V için şu alttaki V'nin ortasına geçiyorum. Üçlü trabzan, bir zincir, aynı yerden üçlü trabzan. V'yi kapattım. Bakın. Şöyle göstermeye çalışacağım. V'nin içinden V çıkarttık. Ters V'ler üst üste gelecek. Tığımın başına doluyorum. Bakın bir sonraki V'nin içinden tığımı arkaya gönderiyorum. Arasında bir zincirim var. Üçlü 2 tane trabzan çalışıyorum ve V'yi kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. Bir sonraki V'nin içine üçlü trabzan, bir zincir, aynı yere bir üçlü trabzan daha. Şimdi aynı şekilde dönüp geleceğim. Yine üçüncü zincirden ilmek kaydırma ile birleşip ortadan ilmek alacağım. Yine birleştireceğim ve zincirle yükselip aynı işlemi yapacağım. Buradaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz ve sıraları birleştirmemizde pürüzsüz olarak birleşerek gelmiş olacak. Tamamladığımda onu da size gösteriyor olacağım. Şimdi istediğiniz ölçüde, istediğiniz uzunlukta bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Tekrar eden işlemler olduğu için videoyu uzatmak istemiyorum. Ben toplamda bunu birinci sıra sayıyorum. İkinci sıradayım. 10 sıra boyunca öreceğim ve kenar çalışmaya başlayacağız. Şimdi tamamlayalım ve devam edelim.
10 sırayı tamamladıktan sonra elde ettiğim görüntü böyle oldu. Bakın muntazam geçişlerimizi de yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Birleştirmelerimiz burada. Şimdi 10 sıra sonrasında yine birleştiriyorum. İlmek kaydırmayla 3. zincire. İçerisinden ilmeğimi alıp kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu araya batıyorum. Ters V dediğimiz yere batıyorum. 1, 2, 3 zincir. V'nin ortasına batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum bunları. 1, 2, 3 zincir. Ters V'nin ortasından alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Tığımda 2 ilmek var, onunla birleştiriyorum. Şimdi kenar kısmına gideceğiz. Ardından da simli iple çalışacağım. 1, 2, 3 zincir. V'nin ortasından sık iğne ile birleştir. 1, 2, 3 zincir. Ters V'nin ortasından sık iğne ile birleştir. Şimdi atlama yapmıyoruz. Hepsine birer tane çalışıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile birleştir. Sıra başına kadar aynı şekilde ilerleyelim ve simli iple devam edelim. Tamamladığımda şöyle bir kenar elde etmiş oldum. Hafif böyle yanlara doğru esnemesi var. Şimdi şöyle herhangi bir yerden ya da başlangıç noktanızdan kullanacağınız kenar ipini sabitleyiniz. Şöyle bir düğümle sabitleyeceğim. Şöyle alıyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz boşlukların içerisini doldurarak kenar yapacağız. İpimi şöyle alıyorum, bir ilmek yapıyorum. Şimdi sık iğnelerle dolduruyorum bakın. 1, 2, şu ipi de arada yürüterek götüreceğim ucunu. 3 tane yeterli. Bakın bir sonrakine atlıyorum. Arada zincir çekmedim ya da başka bir işlem yapmadım. 1, yine sık iğne. 2, 3. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki boşluğum. 1, 2, 3. Benim kullandığım simli ip birazcık tok bir ip. Hafif sert bir ip. Bu şekilde bir duruşu oluyor. Şimdi bütün boşluklarda üçer tane sık iğne ile doldurma yapıyoruz. Başa kadar ilerliyoruz. Ardından bağlama ipini örüyor olacağız. Şimdi tamamladım. İplerimin uçlarını da sakladım. Bu şekilde bir keseyi oluşturmuş olduk. Şöyle çok hoş duracak. Şimdi bağlama ipi detayını çalışacağız beraber. Ben yine simli ipimi kullanacağım bunun içinde. Şöyle ipimi alıyorum. Şöyle yine ince kalınlıkta bir ip. Siz kendi ip kalınlığınıza ve tığınıza göre zincir uzunluğunu belirleyebilirsiniz. İpimi kilitliyorum ve zincir çekiyorum. Sadece zincir çekeceğim. Ben toplamda 130 zincir kullanacağım. Ama siz ne kadar zincire ihtiyacınız varsa o boyutta çekin, ölçerek ya da uygulayıp uzunluğuna karar verebilirsiniz. Şimdi zinciri tamamlıyorum ve hangi aralıklardan nasıl kesemize takacağız onu göstereceğim. 130 zincirlik şöyle bir bağlama ipim oldu. Hatta ölçüsünü vereyim size. Şuradan alalım. Başlangıç noktasından. Yaklaşık 50 santim. 50 santimlik bir zincir çekebilirsiniz. Şimdi ben bağlama ipini şu yapmış olduğumuz kenar kısmı bir sıra atlıyorum. Bir alttaki sıradan başlatacağım. Şöyle şuradan bırakabiliriz. Şuraları şuradan V'nin ortasından alıp geçireceğim. Bakın bir kanadının altından bir kanadının üstünden gibi oldu. Bir sonraki V'nin yine sol tarafından alıyorum. Geçiriyorum.
Bir sonraki V'nin sol tarafından alıyorum, geçiriyorum. Etrafından bu şekilde döneceğim ben. Şöyle biraz çekelim. Bakın sonuncusunda geldiğimde şöyle kalacak. Ben ne yapıyorum? Tekrar buradan alıyorum ve sağ tarafa geçiriyorum. Şöyle tam tersine bırakmış olacağız bu işlemle. Uçlarını birleştiriyorum. Şöyle bir yerleştiriyorum, eşitliyorum ve tekrar açıyorum. Şöyle. Evet. Bakın bu şekilde kesemizi yaptık. Tam tersi yönleri çekiyoruz ve ortada bu şekilde birleşmiş oluyor. Ve bir projemizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Kanalıma hala daha abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için de kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.